19-20 Aralık 1915 gecesi. İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar ve Arıburnu bölgelerindeki siperlerini terk etti. Gizli ve sessiz bir biçimde onları büyük bir yenilgiye taşımış olan gemilerine döndüklerinde geride kukla askerler ve özel bir düzenekle kendi kendine patlayan birkaç tüfekten başka bir şey kalmamıştı. Sabah güneş, boş siperler ve geride bırakılan mezarlar üzerine doğdu. Yaklaşık 20 gün sonra ise 8-9 Ocak gecesi İngilizler ve müttefikleri Lu ucundaki işgal topraklarını Seddülbahir bölgesini boşalttılar. İşte şimdi bütünüyle sona ermişti Çanakkale Savaşları. Yaklaşık bir yıl önce Şubat ayında yenilmez sanılan bir donanmayla başlamış olan büyük saldırı, İngilizler, Fransızlar ve dünyanın dört bir yanından beraberlerinde ölüme sürükledikleri nice sömürge askeri için büyük bir yenilgi olarak noktalanmıştı. ...9 Ocak 1916 sabahı 8.45'te 5. Ordu Komutanı Alman Mareşal Liman von Sanders, Başkomutanlığa gönderdiği telgrafta, "Tanrı'ya şükür, Gelibolu Yarımadası tamamen düşmandan temizlenmiştir. Diğer ayrıntılar ayrıca sunulacaktır," diyordu. Ana yurdunu, Anadolu topraklarını inanılmaz bir inanç ve dirençle savunan Mehmetçik kazanmıştı. Onun komutanları, özellikle savaşın tüm kaderini etkileyen girişim ve kararlarıyla ulusal mücadele yolunda eşsiz adımlar atan ve atmaya devam edecek olan Mustafa Kemal kazandı. ...20. yüzyıl başında Avrupa büyük sanayi devriminin zirvelerinde dolaşıyordu. Sanayileşme, ham madde ve pazar peşinde koşan ülkelerin devasa sömürge imparatorluklarına dönüşmesine neden olmuştu. Özellikle dünyanın en güçlü donanmasına sahip olan İngiliz sömürge imparatorluğunun bayrağı dünyanın en ücra köşelerine bile ulaşmıştı ve ülkenin üzerinde güneş batmıyordu. Afrika'dan uzak doğuya uzanan sömürge ülkelerin zenginlikleri, emeği ve alın teri ise Batı Avrupa ülkelerine akıyordu. Emperyalist efendilere, sahiplere doğru. Öte yandan sömürgecilik bu yolla irileşmiş, semirmiş büyük devletler arasında ciddi çıkar çatışmalarına da neden olacaktı. Hele aralarına henüz aç olanlar katıldığında. Ülkenin siyasal birliğini oldukça geç tarihlerde 1870'lerde kurmuş olan Almanya, özellikle sanayide önemli ve ileri adımlar atmış, ekonomisini kısa sürede olağanüstü güçlendirmişti. Şimdi tek eksiği vardı: gelişen zenginliğini arttıracak sömürgeler. Ama onların neredeyse tümü paylaşılmıştı. Bu nedenle dünyanın yeniden paylaşımı isteğiyle komşusu Fransa ve özellikle İngiltere ile büyük bir rekabete girişecekti. Pek de uzakta olmayan bir büyük savaşın çanları çalmaya başlamıştı.
Tıpkı Almanya gibi siyasal birliğini çok geç kurmuş, bu nedenle sömürgecilikte gecikmiş olan İtalya'da dünyanın çoktan paylaşılmış zenginliklerine ortak olmanın hazırlığı içindeydi. Avrupa'nın doğusunda Rus Çarlığı son dönem pek yaklaştığı İstanbul'u boğazları aşarak güneye, Akdeniz'e inmenin düşlerini kuruyordu. Batı'da ise Balkanlardaki etki alanını daima güçlü tutmak, Orta Avrupa'da etkin bir güç olmak istiyordu. Bir başka isteği de Uzak Doğu'da nüfuz alanları elde etmekti. Pek çok şey istiyordu ama Uzak Doğu'da Kore ve Mançurya üzerinde egemenlik kurma sevdası 1904-1905 yıllarında Japonya ile bir savaşa neden olmuş, 8 Şubat 1904'te Japonların Port Arthur limanında Rus kuvvetlerine sürpriz bir saldırı düzenlemesiyle başlayan savaş, Rusya için yenilgiyle sonuçlanmıştı. Bu savaşın en önemli sonuçlarından biri, bir Asya devletinin modern çağda ilk kez bir Avrupa devletini yenilgiye uğratmasıydı. Japonya, Pasifik'te ben de varım demişti. Almanya ve Rusya arasında varlığını korumaya çalışan Avusturya Macaristan İmparatorluğu, güçlü silahları ve düzenli ordusuna rağmen büyük bir güvensizlik ortamı yaşıyordu. Özellikle Rusya'nın yayılma emellerinin karşısında dik durmaya, hemen güneyinde Sırp topraklarında yaşanan milliyetçi başkaldırıya müdahale etmeye çalışırken, aslında köhnemiş yapısıyla hiç de güven duymuyor, hiç de güven vermiyordu. Tıpkı Büyük Savaş'ta müttefiki olacak Osmanlı İmparatorluğu gibi derin endişeler içindeydi. İstanbul tedirgindi. Trabluskar ve Balkan savaşları sonucunda büyük topraklar kaybedilmişti. Ordunun ve halkın moral gücü zayıftı. Çeşitli politik çatışma ve entrikalar sonucunda imparatorlukta çözülme hızlanmıştı. Bu şartlar altında saray fazlasıyla kemikleşmiş doğulu geleneğini, inancını, köhnemiş siyasal ve ekonomik sistemini, ümmetçi bir toplumsal yapıyı daha ötelere taşıyamayacağının farkındaydı. İyice yıpranmıştı. Çöküşünü geciktiren gerçek sadece üzerinde oynanan oyunlardı. Tüm sömürgeci ya da sömürge arayışındaki ülkeler onu diğerlerine kaptırmamak için aldatmıştı ve hala aldatıyordu. Onu yok edecek büyük savaş öncesinde dost görünen Almanya olsun, düşman görünen İngiltere, Fransa, Rusya olsun, tümünün amacı tek. Osmanlı İmparatorluğundan kalan ne varsa almak. Bu anlamda Osmanlı'nın son savaşı bir miras kavgasından başka bir şey değildi adeta. ...28 Temmuz 1914 tarihinde Avrupa'da başlayan Birinci Dünya Savaşı, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle Dünya Savaşı olarak adlandırılacaktı. Bir yanda Almanya, Avusturya Macaristan ve Osmanlı Devleti vardı. Diğer yanda İtilaf Devletleri adlandırılan İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya. Her iki devletler grubuna da katılımlar olacak. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bir süre sonra İngiltere ve Fransa'nın yanında yer alarak savaşa ağırlığını koyacak. Başlayan savaşın ilk günlerinde Osmanlı henüz tarafsızlık politikası izliyordu. Ancak aldatıcı bir görüntüydü bu.
İktidarda bulunan Savaş Bakanı Enver Paşa, Almanya ile sıkı ilişkiler ve savaşa ilişkin gizli hazırlıklar içindeydi. Bu hazırlıkların en önemli cephelerinden biri elbette Çanakkale Boğazı'ydı. 2 Ağustos 1914'te Türk-Alman İttifak Antlaşması gizlice imzalandığında Çanakkale'de savaş hazırlıkları bütün hızıyla sürüyordu. Osmanlı'nın kalbine uzanan 65 kilometre uzunluğunda dar su yolu. Savaşın tüm tarafları biliyorlardı ki başkent İstanbul'u, Osmanlı'nın tahtını koruyan bu cephe aşılabilirse savaşın kaderi çok farklı olacaktı. Rusya ile Karadeniz bağlantısı açılacak, karşılıklı yardımlaşma, iç çatışma ve çekişmeler de yaşayan Çar'ı son derece rahatlatacak ve güçlü kılacaktı. Öte yandan İstanbul ele geçirildiğinde Osmanlı'nın bu erken yenilgisi Orta Doğu'da İngiliz ve Fransızları, Doğu Anadolu'da ise Rusya'yı neredeyse engelsiz ilerleme olanağına kavuşturacaktı. Osmanlı'ya bağlı çoğu Müslüman ülke ve ulusları ise daha kolay bir teslime sürükleyecekti. Plan basitti. Güçlü bir İngiliz ve Fransız donanması Çanakkale'yi aşacak, başkent İstanbul'u teslim alacaktı. Hepsi bu. Evet, basitti plan ama hesaba katılmamış önemli bir gerçek vardı. Türk askerinin Mehmetçiğin direnme azmi ve ülke topraklarını sonuna kadar koruma inancı. Zaman hızla ilerliyordu. 10 Ağustos 1914. Akdeniz'de İngiliz donanmasının takibinden kaçan Göben ve Breslau adlı Alman kruvazörleri Çanakkale Boğazı'na girerek Osmanlı Devleti'ne sığındılar. Osmanlı bu zırhlıların satın alındığını ve Osmanlı donanmasına katıldıklarını açıkladı. Doğusunda Rusya, batısında ise İngiltere tarafından sıkıştırılmış olan Almanya, Avrupa'daki savaş yükünü hafifletmek, Çanakkale kilidiyle İngiliz ve Fransızların Rusya'ya ulaşmalarına engel olmak düşüncesindeydi. Bu arada Alman askeri heyetinden bazı subaylar Osmanlı ordusunda önemli bazı görevlere getirilmişlerdi. 29 Ekim 1914. Yavuz ve Midilli adını alan gemiler Karadeniz'e açılarak Rus limanlarını bombaladı. Bu bombardıman, Almanların Türk ordusunu bir an önce savaşa sokmak amacıyla yaptıkları istek ve baskılar üzerine Savaş Bakanı Enver Paşa'nın izniyle yapılmıştı. Böylece Osmanlı'nın son savaşı başlamış oldu. 2 Kasım 1914. Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiğini açıklayarak Doğu Anadolu topraklarında ilerlemeye başladı. 5 Kasım'da ise İngiltere ve Fransa savaş ilan edecekti Osmanlı'ya. Doğuda kış şartlarına başlayan çatışma, Savaş Bakanı Enver Paşa'nın Kafkasya ve Asya toprakları üzerine kurduğu gerçekleşmesi olanaksız düşlerle başlayan bir kayıp savaşa, Sarıkamış yenilgisine doğru ilerleyecekti. Burada yaşanan bozgun, Çanakkale'ye göz dikmiş olan İngiliz politikacıları, özellikle Churchill'i fazlasıyla cesaretlendirecek. 9 Kasım 1914. İngiltere Başbakanı Asquith son derece iddialı bir biçimde var olan durumu şöyle değerlendiriyordu. 3 ay evvel savaş başladığı zaman Türk hükümetine müttefiklerimizle birlikte tarafsız kaldıkları takdirde imparatorluk topraklarının bütünlüğüne saygı göstereceğimizi vaat etmiştik. Bu ülkenin ikiye bölünmüş politikacıları iki taraf arasında tereddüt geçirdikten sonra nihayet Alman gemilerinin emrivakileri yüzünden ve Alman altınları sayesinde onların tarafında yer aldılar. Aslında silaha sarılan
Türk halkı değil, Osmanlı hükümetidir. Ve hiç tereddütsüz söyleyebilirim ki bu silah onları yok edecektir. Türkiye İmparatorluğu intihar etmiştir ve kendi mezarlarını kendi elleriyle kazmıştır. Bu yorum kısmen doğruydu ne yazık ki. 14 Kasım 1914 Fatih Camii'nde tüm Müslüman dünyasını cihat, yani kutsal savaşa davet eden ilan okundu. Ama doğrusu bu ilan, imparatorluğun kaderi adına beklenen katılımı asla sağlayamayacak. Öyle ki yüzyıllardır imparatorluğun maddi ve manevi desteğini görmüş olan Araplar bile cihada rağmen İngiliz taraftarlığını seçeceklerdi. Aralık 1914 Sarıkamış Harekatı günlerinde Rus orduları başkomutanı Grand-Dük Nikola, Osmanlı Devleti'nden bir kısmının Kafkas cephesinden uzaklaştırılmasını sağlayacak bir kara veya deniz gösterisinin yapılmasının mümkün olup olmadığını İngilizlere sormuştu. Çanakkale yoktu aklında ama buna karşın İngilizler çok uzun bir süredir bu stratejik boğazın ele geçirilmesi planlarını yapıyorlardı. Özellikle Denizcilik Bakanı Winston Churchill, bir süredir abluka altında tutulmakta olan Çanakkale'nin donanma tarafından gerçekleştirilecek yoğun ve güçlü bir saldırıyla denizden kolayca geçilebileceği fikrindeydi. Daha 1 Eylül 1914'te İngiliz filosunun Çanakkale'yi zorlamasına ve Yunanistan'ın Gelibolu'ya asker çıkarmasına dayanan bir plan hazırlamış. Fakat Bulgarlardan kuşkulanan Yunanistan, tarafsızlığından ayrılıp İngiltere'ye yanaşmadığı için bu tasarı kabul görmemişti. Şimdi ise tam zamanıydı. Churchill düşüncelerini İngiliz kabinesine kabul ettirmeyi başaracaktı. ...28 Ocak 1915. İngiliz Çanakkale Komisyonu, Boğaz'ın donanmayla zorlanmasına karar verdi. 16 Şubat'ta kararda değişiklik yapılarak kara çıkarması için de hazırlıklara başlandı. 3 gün gibi kısa bir sürede denizden geçeceklerini sandıkları Boğaz'ı hemen ardından kara birlikleriyle işgal etmeyi planlıyorlar. Mısır'da General Sir Ian Hamilton komutasında Fransızların da küçük bir birlikle katıldığı büyük bir askeri kuvvet toplanmaya başlanmıştı. Toplanan bu birlikler arasında İngiliz egemenliğindeki Avustralya ve Yeni Zelanda'dan derlenmiş, kısaca Anzac diye adlandırılan birlikler de vardı. Hatta Anzacların içinde Maori ve Rarotongan adı verilen yerliler de bulunuyordu. Bu birliklerden bir bölümünün Çanakkale'de kullanılabileceği hesaplanmıştı. Ancak çoğu henüz kaderlerindeki bu savaşı bir yana bırakın, Türkiye'nin ve Çanakkale'nin yerini bile bilmiyordu. ...19 Şubat 1915. İngiliz ve Fransız gemilerinden kurulu güçlü bir filonun Çanakkale Boğazı giriş tabyalarına saldırısıyla asıl savaş fiilen başladı.
Ama onların beklediği gibi değildi hiçbir şey. Her geçen gün desteklenmiş mayın tarlaları sıralanmıştı boğaza. Her iki yakasında etkili topçu birlikleri mevzilenmiş, tabyalar güçlendirilmişti. Belki silah ve cephane gerekenden çok çok azdı ama Çanakkale direniş ruhu her geçen gün ve an daha da yükselecek. 25-26 Şubat 1915. ...19 Şubat saldırılarında pek de başarılı olamayan müttefik donanması... ...Boğaz'ın girişindeki tabyalara bu kez ağır hasar verdi. Hatta İngiliz ve Fransızlar... Seddülbahir ve Kumkale'ye az sayıda askeri birlik çıkardılar. Amaçları saldırılarının sonuçlarını anlamak ve henüz kullanılabilecek gibi görünen bir iki topu tahrip etmek. Moralleri yüksekti bu kez. Daha büyük bir saldırıyla İstanbul yolunu kolayca açabileceklerine olan inançları artmıştı. Çanakkale Harekatı planlarını yapan Akdeniz Filosu Başkumandanı Amiral Carden, 2 Mart'ta Churchill'e çektiği bir telgrafta Mart ortalarında İstanbul'a ulaşacağı ümidinde olduğunu bildiriyordu. Hemen hemen her şey hazırdı onlar için. Öyle sanıyorlardı. Çanakkale savaşları başladığında askeri havacılık henüz başlangıç günlerini yaşıyordu. Ama Türk havacılığı cesaret geleneğini ve temelini bu çatışmalar sırasında bulacaktı. 2 Ağustos 1914 günü seferberlik ilan edildiğinde Yeşilköy'de bulunan çok az uçaktan ikisi İzmir, biri de Çanakkale Müstahkem Mevzi Komutanlığı emrine verilmişti. Teknik desteği Almanlar sağlıyor. 25 Ağustos 1914 tarihinde Çanakkale'de konuşlandırılan Newport tipi deniz uçağıyla Deniz Yüzbaşı Sami, Üsteğmen Fazıl ve Üsteğmen Cemal Beylerin yaptığı keşif uçuşlarıyla bölgedeki İngiliz ve Fransız gemilerinin faaliyetleri izlenmeye başlanmıştı. Verilen ve beklenen görevler büyük bir başarıyla yerine getirilecek, Çanakkale sadece deniz ve kara harekatlarıyla değil, hava kuvvetlerinin gözü pek serüvenleriyle de anıtlaşacaktı. 18 Mart 1915. İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan güçlü donanma Çanakkale'ye doğru yola çıkmış, Bozcaada yakınlarında toplanmış. Erken saatlerde keşif yapan Türk havacılarının raporu şöyleydi. Bozcaada önünde 40 düşman gemisi sayıldı. Bunlardan 19'u ağır, 3'ü hafif olmak üzere 22'si kruvasör, diğerleri şilep, destek gemisi ve uçak gemisidir. Sayıları tam olarak saptanamayan denizaltılar görülmüştür. 6 adet zırhlı İngiliz gemisi muharebe düzeninde Boğaz'a doğru ilerlemekte ve Fransız gemileri de demir almaktadır. İşte dünya savaş tarihinin en önemli ve kader belirleyici savaşı böyle başladı. Büyük bir yenilgiye doğru ilerleyen İngiliz ve Fransız yüzer kaleleri ağır ateş güçleriyle Çanakkale Boğazı'na yüklendiler. Ölüm yağdırıyorlardı kıyılara. Ölüm saçıyorlardı Mehmet'e. Çok güçlü görünüyorlardı. Ama 18 Mart donanma saldırısını bir muhripten izleyen Akdeniz Seferi Kuvvetler Başkomutanı General Ian Hamilton olan bitenler karşısında dehşetindeydi. Ama nedenleri de sezmiş gibiydi. İşte günlüğünden küçük bir not. Savaş insanlığın kaderine yazılmıştır. Tıpkı bir yılanın yılda bir deri değiştirmesi gibi. Görünüşte pek soğuk, üstelik muhteşem renklerle bezenmiş deriden çıkan yılan, bu sefer düz bir deriyle kalır. Ama yılan
aynıdır. Çanakkale Boğazı'nı zorlama nasıl sona erecek? Dev cüsseli mağrur gemilerimizden küçüklerine kadar hışımla saldıran filodan meydana gelen korteş, şimdi tabut nakleden cenaze arabası arkasından gider gibi. Veda etmekte olan Fransız dreadnought'u Gauloise'dır. Donanmanın bu işi tek başına becerecek halde olmadığı görülüyordu. Irresistible, Ocean ve Bouvet battı. Diyorlar ki Bouvet banyoya fırlatılmış bir fincan tabağının kayarak batışı gibi denizde kaybolmuş, Inflexible ve Gauloise ise çok yaralılar. Gerek mütevazi Nusrat Mayın gemisinin Çanakkale mavisine gizlice döşediği son mayınlar, gerek gerçekten ölümüne çarpışan topçu bataryaları savaşın kaderini belirlemişlerdi. Savaşamayacak denli ağır yaralananlar bir yana, üç büyük emperyal gurur, Bouvet, Irresistible ve Ocean zırhlıları bugün hala orada durdukları akıntılı Çanakkale sularına gömüldüler. Yanlarında götürdükleri sadece umutsuz denizcileri değil, sömürgeci, emperyalist, parlak düşlerdi. Amiral de Robeck saat 17'de muhteşem donanmasından geri kalan zırhlara dönüş emrini verdiğinde sadece Çanakkale savaşlarının değil, nice farklı ölümlerle dolu acımasız Birinci Dünya Savaşı'nın kaderi de değişmişti. 18 Mart yenilgisinin yarattığı bozgun büyüktü. Winston Churchill yeniden saldıralım diyordu ama Akdeniz Seferi Kuvvetler Başkomutanı General Hamilton ve Birinci Dünya Savaşı'nın ünlü afişinin saldırgan yüzü İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener'ın ısrarları sonucu fikrini değiştirmek zorunda kalacaktı. İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey yaşanan bozgunu net bir biçimde özetliyordu. Gelibolu'daki harekat kadar hiçbir şey boyutları bu kadar çarpıtmamış, tarafsız değerlendirme yeteneğini bu denli bozmamış, stratejik değerler duygusunu bu kadar sakat bırakmamıştır. Yenilgileri büyüktü. Savaş sırasında büyük hasara uğrayan bataryasındaki devasa topa gereken 275 kiloluk top mermisini insanüstü bir güçle sırtında taşıyan Edremit Havranlı Mehmetoğlu Seyit şimdi gülümsüyor olmalı. 18 Mart Deniz Zaferi Türk kamuoyunda memnunluk yaratmıştı. Deniz mayınları ve kıyılardaki Türk topçu bataryalarının isabetli atışları ama hepsinden önemlisi Türk askerinin eşsiz direnci, mücadele ve yurtseverlik ruhu, Çanakkale'nin denizden geçilemeyeceğini açık ve net bir biçimde ortaya koymuştu. Bu durumda yeni bir karar gelecekti gündeme. Gelibolu, karaya çıkarılacak birliklerle işgal edilmeli, 18 Mart yaralısı donanmanın yolu böylesi bir kara saldırısıyla aşılmalıydı. Böyle düşünüyorlardı. Düşünmek kolaydı elbette. Çanakkale yakınlarında üs olarak seçilen Limna Adası ve Mondros Limanı asker, silah ve intikam hırsıyla dolup taştı. Kara savaşı için buralara taşınan asker sayısı zaman içinde 500 binleri aşacaktı. Şimdi bir kara harekatıyla kaybedilen moral ve prestiji ve elbette daha da önemlisi Osmanlı'nın kalbi İstanbul'u kazanma düşleri yeniden kurulmuştu. 25 Nisan 1915 sabahı saat 8,5 ay sürecek olan Çanakkale Kara Savaşları
donanma desteğindeki İtilaf Devletleri askerlerinin Gelibolu'ya çıkışlarıyla başladı. Gelibolu'nun güney ucundaki Seddülbahir ve çevresindeki koylara 29. İngiliz Tümeni ve Fransız kolordusu çıkmıştı. Amaçları, kuzeyde yarımadaya hakim olan Alçıtepe'yi ele geçirip Boğaz kıyılarına inmek. Yakınlarındaki antik Troya kentinin yüzyıllarca önce yaşadığı savaşlardan da ders almış olmalılar ki, tıpkı Truva atı gibi River Clyde adlı bir gemiyi 3000 askerle doldurup kıyıda karaya oturtmuşlardı. Ama bu gemideki saldırı kuvvetleri ağır bir uğrayacak, karşılarındaki bir avuç Türk askeri tarafından biçileceklerdi. Yıllar sonra gerçekleştirilen canlandırma filmlerinde anlatılan modern bir mitolojik öykü sanki. Ama o günün hava gözlemlerinde vurgulandığı gibi kıyı şeridini, denizi 50 metre ötelere kadar kan kırmızı yapan bu saldırının İngiliz Truva atı yenilgiye mahkumdu. Öte yandan kara savaşlarının ağırlıklı cephelerinden biri de Gelibolu'nun Ege Denizi'ne bakan kıyı şeridinde açılmış, kısaca Anzak olarak adlandırılan Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri Kabatepe Arıburnu arasındaki kumsallara çıkmışlardı. Hedefleri Koca Çimen Tepe üzerinden Eceabat'ta sahile ulaşarak Seddülbahir cephesindeki Türk kuvvetlerinin geri bağlantısını kesmek. Ama ülkelerinde kurdukları kahramanlık düşleri, Mısır'da bir an önce savaşmak için bilenmiş İngiliz bacası savaş azimleri, daha 25 Nisan sabahından başlayarak propaganda afişlerinde ayaklar altına aldıkları Çanakkale kıyılarının köpüklerine karışıp gidecek. Çünkü karşılarında henüz yarbay rütbesiyle savaşan 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal vardı. Çıkartmanın başladığını fark ettiğinde Bigalı köyü yakınlarına konuşlanmış birlikleriyle hareket etmiş, Anzak ve İngiliz askerlerinin ilerlemekte olduğu tepelere, cepheye ulaşmıştı. Durum son derece kritik. Ama başaracak. Önce düşman ilerlemesini durdurdu, ardından saat 10 sularında Conkbayır'da ulaşmış olan 57. alaya hücum edildi. El yazısıyla bir okul defterine yazdığı güncesinde şunları notlayacaktı. Bu öyle alelade bir taarruz değil. Herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete katıldığı bir taarruzdur. Hatta ben kumandanlara sözlü olarak verdiğim emirlere şunu eklemişimdir. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman süresinde başka kuvvetler ve kumandanlar yerimizi alabilir. İngiliz komutan Ian Hamilton, Mustafa Kemal'in bu yurt savunması prensibini kısa zamanda anlayacak, anlarına şu notu düşecek. Bir komutan için en büyük düşman, etrafa korku salan kimsedir. Türkler gerçekten cesur ve görüldükleri yerde dehşetli korku yaratıyorlar. Masal kitaplarına değil ama süngü takmış parıltılar içinde bir uzun insan hattı, Allah Allah naralarıyla üzerimize koşuyor. Durumlarının umutsuzluğunu anlamışlardır. Mustafa Kemal, engin cesareti, askeri dehası, eşsiz öngörüsü ve elbette ölümü şeref kabul eden cesur askerleriyle cephenin bu bölümünde saldırıları durdurmuş, neredeyse çıkartmalar başladıktan 3 gün sonra Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiliz kuvvetlerini sahil ve yakın tepelerdeki siperlerinde umutsuz bir bekleyişe mahkum etmişti.
İngiliz ve Fransızlar güneyde Seddülbahir cephesinde de başarı sağlayamamışlar. Alçıtepe yönünde giriştikleri tüm saldırılar ancak birkaç yüz metre ilerlemeyle sınırlı kalmıştı. Gerisi aylar sürecek bir siper savaşı. Temmuz 1915 ayı sonlarında Gelibolu Yarımadası'nda tüm cepheler kilitlenmişti. Türk savunması gerekli tüm sırtlara egemendi. Siperler neredeyse birkaç metre yakındı birbirlerine. Öyle ki kıyılarda yer tutan İngiliz ve Fransız gemileri kendi askerlerini vurmamak adına destek ateşini çoktan kesmişti. Karşılıklı girişilen ve binlerce yaşama son veren çatışmalar acımasızdı. Dar çatışma alanlarında kalan, hatta siperlerin kenarlarına biriken cesetler yaz sıcağında çürüyor, bu kıyamet ortamını daha da çekilmez hale getiriyor. Evet, 1915 yılının Temmuz ayı sonlarında cepheler kilitlenmiş, çatışmalar siper savaşına dönüşmüştü. Bu durumda İngiliz General Ian Hamilton daha kuzeyde üçüncü bir cephe açmak gereğini duyacak, Suvla koyunda yeni bir çıkartma yaparak Anafartalar cephesini açacaktı. Amacı bu kez de Gelibolu'yu ikiye bölmek. 6 Ağustos 1915 tarihinde Suvla koyuna yapılan çıkartmayla Çanakkale Savaşları bu bölgeye kaymış oldu. Ancak saldıranlar için sonuç yine yenilgiydi. Başka bir şeydi. Karşılarında yine Mustafa Kemal'i bulmuşlardı. Anafartalar kahramanı olarak ünlenecek Mustafa Kemal'i. Ian Hamilton 17 Ağustos 1915'te anılarına şu cümleleri ekleyecekti. Türkler en etkili savaşlarını veriyorlar. Ama kayıpları bizden fazla. Türklerin morallerinin yükseldiği de açık. Çok mükemmel komuta edilen ve cesaretle dövüşen Türk ordusuna karşı savaşıyoruz. Bir kumarbaz ağzıyla doğruyu söylemek gerekirse, elimize çok iyi bir şans geçmişti ama Osmanlı Bankası'nı soyamadık. Böylece sonucu belirginlik kazanmıştı ama savaşın saati bir süre daha ilerleyecek, başarı umutlarını sahil, siper ve koruganlarına gömmüş, saldırganlık ruhunu çoktan yitirmiş olan İngilizler, Fransızlar, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, İrlandalılar, İskoçlar, Galliler, Maltalılar, Yunanlılar, Mısırlılar, Sri Lankalılar, Hintliler, Kanadalılar, Tunuslular, Gambiyalılar, Senegalliler ve daha niceleri ölüm korkusuna bağlı bir sessizlik içinde terk edecekler. 19-20 Aralık 1915 gecesi. İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar ve Arıburnu bölgelerindeki siperlerini terk ettiler. Gizli ve sessiz bir biçimde onları büyük bir yenilgiye taşımış olan gemilerine döndüklerinde geride kukla askerler ve özel bir düzenekle kendi kendine patlayan birkaç tüfekten başka bir şey kalmamıştı. Sabah güneş, boş siperler ve geride bırakılan mezarlar üzerine attı. Yaklaşık 20 gün sonra ise 8-9 Ocak gecesi İngilizler ve müttefikleri
Gelibolu ucundaki işgal topraklarını, Seddülbahir bölgesini boşalttılar. İşte şimdi bütünüyle sona ermişti Çanakkale Savaşları. Yaklaşık bir yıl önce Şubat ayında yenilmez sanılan bir donanmayla başlamış olan büyük saldırı, İngilizler, Fransızlar ve dünyanın dört bir yanından beraberlerinde ölüme sürükledikleri nice sömürge askeri içinde büyük bir yenilgi olarak noktalanmıştı. Şimdi bir dolu anıt ve bitip tükenmek bilmeyecek mezarlar var geride. Çoğu Osmanlı yenildiğinde topraklarından büyükçe bölümü ve bu arada elbette Çanakkale işgal edildiğinde yapılmış. Türk insanının ve özellikle Mustafa Kemal'in hoşgörüsü yetmiyormuş gibi Lozan Antlaşması'nda özel hükümlere bağlanmış anıtlar, mezarlar. Hemen yanlarında, çevrelerinde, her yerinde Çanakkale'nin toprağa düşmüş Türk askeri, canını yurt savunmasına adamış kentliler, köylüler, aydınlar, üniversiteliler, Mehmetçik yatıyor mütevazi mezarları.